Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Midye tatlısını bu şekilde servis yaptım. Şimdi yapımına geçiyorum. Küçük ölçülerle yapacağım, az yapacağım. Siz isterseniz miktarı çoğaltabilirsiniz. Bir kaba yarım çay bardağı sütü, bir tane yumurtayı ve aynı bardakla yarım bardak suyu, aynı bardakla yarım bardak sıvı yağı ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla tuz ekliyorum. Bir dolu tatlı kaşığı da sirke ekliyorum. 2 su bardağı unu ekliyorum. Unu kontrolle ekleyin. Kullandığınız un veya yumurtanın ölçüsüne göre un miktarı değişebilir. 2 bardak artı 3 kaşık da un ekledim. Önce kaşıkla, sonrasında elimle yoğuracağım. Elimle güzelce yoğurduktan sonra ağzını kapatacağım ve kenarda biraz dinlendireceğim. Dinlendirdiğiniz zaman çok daha iyi açılacak hamurunuz. Bir kabın içerisine bir bardaktan bir parmak eksik sütü alıyorum. Sütün içerisine 2 yemek kaşığı irmik ekleyeceğim. Öncelikle kaymağını yapalım ki soğusun. Tavamı ocağa alıyorum. Karıştıra karıştıra pişiriyorum. Çok aşırı pişirmeyin. Eğer çok fazla pişirirseniz sert olur. Baklavanın içerisinde güzel durmaz. Bakın bu kıvam çok iyi. Altını söndürüyorum. Soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde kaşıkla karıştırdığınızda aynen de bu kıvam olacak. Dinlendirdiğim hamuru biraz da elimle yoğuruyorum tekrardan. Hamuru iyi yoğurursanız yaptığınız ürün daha iyi olur. Hamuru biraz daha masanın üzerinde yoğuracağım. Nişastayı masanın üzerine sepiyorum ve elimle biraz daha yoğuruyorum. Eşit bezelere ayırıyorum. Yani açtığınız mekana göre aldığınız yumak ayarlayabilirsiniz o şekilde. Eğer daha büyük bir masanın üzerinde açıyorsanız 6 bezeye ayırabilirsiniz. Eğer ki açtığınız mekan küçükse daha çok bezelere ayırabilirsiniz. Yumaklarımı bu şekilde toparlıyorum. Üzerlerine nişasta atıyorum kurumasın diye. Böyle bol nişastalı küçük küçük bezeler yapıyorum. Üst üstüne koyacağım bunları. Bu şekilde yaparsanız açması daha kolay oluyor. Nişastadan korkmayın. Nişasta ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bezeler halinde yaptığımız hamurları da kenara alacağım. Biz bir tanesini açarken diğer bezeler kenarda dinlenecek. Daha kolay açılır öyle. Böyle elimle biraz daha büyütüyorum. Evet, bir tanesini alarak açmaya başlıyorum. Açarken üzerine nişastasını bol ekleyin. Masaya yapışırsa eğer bu şekilde nişasta elinizle ovarak o nişastadan da kurtarabilirsiniz. Böyle büyük bir şekilde açtığım bezeyi, bakın inceliğini göstereceğim şimdi sizlere. Bu yanların, kenarların kalın olursa eğer bu şekilde oklavayla inceltebilirsin. Bakın incecik oldu. Şimdi oklavaya doluyorum. Çok hafif birleştiriyorum, böyle büzüyorum ve yavaş yavaş böyle büzülü hamuru oklavadan kurtarıyorum. Orada biraz dikkat etmemiz gerekiyor kopmasın diye. Elimizle kırışıklığını düzelttikten sonra içerisine önce krema veya da önce fıstık, ceviz ne kullanacaksanız onu koyabilirsiniz. Ben Antep fıstığı kullandım. Cevizle de yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Birer tatlı kaşığı Antep fıstığını 2 parmak aralıklarla yerleştiriyoruz. Uç kısımlarını kesip tekrardan baklavanın içerisine katarsanız o kenarlarda ziyan olmamış olur. Açtığım diğer hamurda göstereceğim nasıl kestiğimi.
Evet, böyle kaymaklarını da ekliyorum. Önce bir tarafını, sonra diğer tarafını kapatarak bu şekilde bir görüntü oluşturuyoruz. Elimizle yuvarlakların arasını bu şekilde mıncıklayarak tutturuyoruz açılmasın diye. Bu aralardan da keseceğiz. Kestiğimiz bu midyeleri uçlarını sıkıca tutturalım. Tersini çevirip tepsiye diziyoruz. Tepsiyi yağlamanıza gerek yok. Bu şekilde gayet güzel oluyor. Yapışmıyor, merak etmeyin. Yaptığımız midyeleri böyle tepsimize diziyoruz. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıp aynı işlemi tek tek uyguluyoruz. Bütün bezeler bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Yüzüne kullanacağımız yağ, üzerine sürmek için kullanacağımız yağ mutlaka sade yağ olsun. Normal tereyağı kullanırsanız eğer tatlınızın yüzü çok kötü kızarır, yanık yanık olur. Ben sade yağ kullanıyorum. Tavada erittim. Üzerine bolca tereyağı sürdüm ve fırına verdim. 170 derecede 45 dakikada güzelce nar gibi kızarana kadar pişti. Şimdi şurubunu da ocağa alıyorum. 2 su bardağı şekere 2 su bardağı su ekliyorum. Ve kaynadıktan sonra birkaç damla da limon ekliyorum. Tatlımı fırından çıkardım. Ocağımın altını açtım. Ocağım sıcak, tatlım sıcak, şurubum da sıcak. Ve bu süte bayılıyorum. Evet, baklavalar sürekli böyle sıcak şurupla yapılır arkadaşlar. Soğuk şurupla baklava yapılmaz. Evet, şurubumun tamamını bu şekilde koyuyorum üzerine ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra size iç dokusunu da göstermek istedim. Öncelikle fıstıkla süsledim bu şekilde. Ve işte son dokunuş da bu. Harika oldu. Ben tatlımı dondurmayla servis yaptım. Sizler nasıl isterseniz o şekilde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Bayramda yapanlara iyi bayramlar diliyorum. Çıtır çıtır oldu. Belki siz sesini duyuyorsunuz, belki duymuyorsunuz ama tadı da çok güzel oldu. Bakın içine dolu dolu. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın.